Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün Samyang AF 50 mm f1.4 FE lensin incelemesiyle karşınızdayım. Geçen hafta kutu açılımını yaptığımız Samyang'ın otofokus lenslerinden, ilk otofokus lenslerinden biri olan Samyang AF 50 mm f1.4 FE lensinin incelemesini yapacağız. Bu lens sadece Sony E-mount'larda çalışıyor. Yani diğer Nikon ya da Canon ya da diğer markalar için ürettiği bir lens değil. Sadece Sony'ye özel ürettiği bir lens. Bugün lensi iki aşamada inceliyor olacağız. İlk önce ergonomisinden ve malzeme kalitesinden bahsediyor olacağım. Daha sonra da optik kalitesinden, özellikle de otofokus kalitesinden, otofokus hızlarından bahsediyor olacağım. Malzeme kalitesiyle başlayacak olursak lens benim diğer Samyang lenslerde görmediğim çok daha üst seviye bir kaliteye sahip. Daha önceden benim 135 mm f2 ve 85 mm f1.4 lensim vardı. 85 1.4 eski bir lens. 135'i aldığım zaman hakikaten de malzeme kalitesinin ne kadar iyileştiğini falan görüp şaşırmıştım. Ama bu çok daha kaliteli bir gövdeye sahip. Lensin parasoliği ve lens kapağı haricinde bütün gövdesi tamamen metalden yapılmış. Lens oldukça sağlam bir his veriyor. 585 gramlık bir ağırlığı var ve bu ağırlığıyla beraber o sağlamlık hissi de fazlalaşıyor. Lensi yukarıdan aşağı doğru inceleyecek olursak böyle petal şeklinde bir parasoliği var lensin. Ters takılabiliyor her lenste olduğu gibi ve ters takıldığında oldukça küçük bir yer kaplıyor. Güzel yanı gövdenin üzerine takıldığında gövdeyi çok da kalınlaştırmayan, gövde yarıçapını çok da kalınlaştırmayan bir yarıçapa sahip uç noktası parasoliğin. Ardından plastik bir tane standart Samyang lens kapağı var. Bu benim 135 f2'deki lens kapağımın hemen hemen aynısı. Lens kapağını çıkardığımızda altında 67 mm'lik filtreler takabileceğiniz bir ön elementi var. Ardından makinenin fokus halkasını görüyorsunuz. Bu tamamen elektronik olarak çalışan bir fokus halkası. Herhangi bir stopu yok. Yani sonsuza geldiğinizi ya da en yakın fokusa geldiğinizi kesinlikle göremiyorsunuz. Onun dışında herhangi bir otofokus, manuel fokus switch'i yok. Lensin üzerinde odak uzaklığını ve diyaframını gösteren bir takım yazılar, marka yazısı, Sony full frame E-mount lensler için olduğuna dair bir yazı var. Arka tarafında da ilginç bir şekilde galiba bu Sony lenslerde çok görülen bir şey böyle kare şeklinde bir arka boşluğa sahip. Ve en arkada da Sony gövdeye bilgi vermesini sağlayan metal kontakları görüyorsunuz buradan. Odak uzaklığının ne olduğunu, diyaframın çektiğiniz fotoğrafta ne olduğunu lens makineye söylüyor. Gayet güzel makineyle iletişiyor. Hızlı bir şekilde otofokus performansına geçelim. Sony tabii çok yeni kullandığım bir kamera. Lenslerin otofokus performansları, makinenin otofokus performansı hakkında işte bu son 2-3 haftalık dönemde kullandığım kadar bilgiye sahibim. Ama gördüğüm kadarıyla Samyang lensin otofokus hızı gayet iyi. Herhangi bir şekilde fokusla ilgili bir sıkıntı yaşamadım. Tabii hava biraz kararmaya başladığında gövdeye ait olduğunu düşündüğüm bir hatadan ya da eksiklikten dolayı fokus performansı birazcık azalıyor. Ama kesinlikle lensin fokus yapmasıyla alakalı bir performans kaybı değil. Yani lens makine sonsuza fokusla dediğinde lens gayet hızlı bir şekilde sonsuza fokusluyor. Lensle ilgili tek şikayetim var. Onu şimdi göstereyim size. Fokus yaparken çıkardığı ses biraz böyle eski dot matrix printerları hatırlattı bana. Bakın şimdi mikrofona yaklaştırıp fokus yapacağım. Bir daha. Evet, ilginç. Şimdi elimde 50 mm Sony'nin f1.8 lensi var. Bir de onunla karşılaştıralım bakalım ses nasılmış. Gördüğünüz gibi bu lens de çok ses çıkartıyor. Aslında yani total duyduğunuz sesin miktarında bir farklılık yok. Ama sesin tizliği ya da pesliği arasında bir fark var. Sony'nin kendi lensi biraz daha pes bir ses çıkartıyor.
Ama Samyang'ın lensi biraz daha tiz bir ses çıkartıyor. Ama seslerin yüksekliği arasında bir fark yok. Beni ilk kullandığımda rahatsız eden şeylerden birisi bu olmuştu. Çünkü Nikon lenslerde ben bu tarz sesler duymaya pek alışık değilim. Onun dışında dediğim gibi otofokus performansı gayet iyi. Hemen şuradan lensin makinenin sesini açayım ve fokus yaptığı zaman bize bildirsin. Evet. Evet, odadaki aydınlık bölgelere fokus yaptığımda gayet hızlı bir şekilde fokus yapabiliyor. Evet. Bir de 50 mm Sony lens takalım ve onunla bir karşılaştıralım fokus hızını. Sony'nin tabi Zeiss'in ürettiği 55 mm 1.8 bir lensi var. Bu arada Samyang'ın fiyatı 2600 lira şu anda Türkiye'de. Bu 50 mm'lik Sony FE lens ise yaklaşık 1100 lira. Yani 2,5 kat daha ucuz bir lens. Şimdi bunun fokus performansına bakalım. Yine aynı noktaları fokus yapacağım. Evet. Ben belirgin bir fark göremiyorum ikisinin arasında açıkçası. Yani her iki lens de benim beklediğim miktarda hızlı bir şekilde fokus yapıyorlar. Şimdi optik performansına gelmeden önce lensin boyutları hakkında bir şeyler göstermem gerekiyor. Bakın şimdi bu 50 mm f1.4 lens. Bu ise 50 mm f1.8 lens. Ve hemen yanına da yine Nikon'un 50 mm 1.8 lensini koyuyorum, D serisi. Ve gördüğünüz gibi devasa bir fark var aralarında. Sony'nin 1.8 lensi Nikon'un lensinden çok daha büyük. Ancak tabii Nikon'un en ufak lenslerinden bir tanesi bu. Ama Samyang her ikisinden de acayip şekilde daha büyük bir lens ve oldukça ağır. Yani bu 200 gram civarında bir lensken 585 gramlık bir lens. Yani anlıyorsunuz ki içerisine element doldurmuşlar ve optik performansını iyileştirmek için bunu yaptığını düşünüyor insan. Lensin ergonomisiyle alakalı bir de makine üzerindeki ağırlık dağılımından bahsedeyim. Sony A7R2 benim için yeni bir makine ve aslında küçük bir makine. Elimin hiç alışmadığı bir makine. Bunun üzerine nispeten büyük sayılabilecek bir 50 mm lens taktığınızda biraz garip görünüyor olabilir. Yani bu lensin 51-1.4 bir lens olduğunu pek insan hissetmiyor en başta. Daha çok bana 24-70 işte Sony'nin 24-70 f4'ü büyüklüğünde bir his veriyor. Ama lensi kullandığınız zaman makineyle gayet dengeli bir tutuş sağlıyor. Makinenin üzerinde makineye yakışacak bir görüntüyle beraber gayet şık duruyor aslında. Herhangi bir şekilde ben lens kullanırken bir sıkıntı yaşamadım. Özellikle ağırlık dağılımı açısından. Parasoli'yi taktığınızda gövde tabi biraz daha büyüyor, lensin gövdesi. Tabi daha küçük bir lens olmasını isterdim 50 mm. Özellikle bu tarz lenslere alışıkken 50 mm 1.8 lensleri, ki bunun 1.4 versiyonu da bundan çok daha fazla büyük değil. Tabi şeyle karşılaştırırsanız, Sony ile karşılaştırırsanız oldukça büyük bir profili var lensin. Ama dediğim gibi ağırlık dağılımı gayet iyi. Şimdi gelelim optik performansına. Elimdeki diğer 50 mm lenslerle karşılaştırdığımda gördüm ki aslında her iki lensten de çok daha iyi bir optik performansı var lensin. Lensin en büyük sıkıntısı çok fazla chromatic aberration yapıyor olması. Vizörün içerisinden bakarken herhangi bir detayın fokusta olup olmadığını chromatic aberration'dan anlayabiliyorsunuz. Kenarları yeşil ya da pembeye dönüşmüyorsa anlıyorsunuz ki orası fokusta. Ama onun dışında keskinlik açısından 135 f2'de alıştığım keskinliklerde olmamasına rağmen her iki lensten de
keskin bir lens. Özellikle ortalardan başlarsak Samyang ve Sony lensleri birbirleriyle karşılaştıracak olursak Samyang lens 1.4'teyken Sony lens de 1.8'deyken ortada neredeyse aynı keskinlikteler. Sony'nin lokal kontrastı Samyang'a göre biraz düşük ama çözünürlüğü daha yüksek. Ama Samyang lensi 1.8'e en yakın diyafram olan 1.7'ye ayarladığınızda Samyang'ın hem lokal kontrastı hem de çözünürlüğü Sony'ye göre çok daha iyi hale geliyor. F2'ye getirdiğinizde her iki lensi Samyang çok daha keskin. F2.8'de Samyang bariz şekilde yine keskin olmaya devam ediyor. F4'teyken Samyang artık en yüksek optik kalitesine ulaşıyor. F5.6'da Sony Samyang'a yetişir gibi oluyor ama hala Samyang bir kıl daha keskin. Her iki lensi f8'e getirdiğinizde Sony çözünürlük açısından yetişse de lokal kontrastı biraz geride kalıyor Samyang'a göre. F11'de ise diffraction etkisiyle iki lensin hem çözünürlüğü hem lokal kontrastı düşüyor. F16'da her iki lens de artık aynı çözünürlükte ve performansı düşmüş hale geliyorlar. Yani çözünürlük ve lokal kontrastı kaybediyorlar. Kenarlara gelince durum biraz değişiyor Sony ve Samyang arasında. Samyang 1.4'te, Sony'de 1.8'deyken her iki lens görünüşte aynılar ama Samyang'ın chromatic aberration'ı çok yüksek. O nedenle daha kötü görünüyor. Samyang'ı 1.7'ye, Sony'yi de 1.8'e getirdiğimizde bana Sony biraz daha keskin görünüyor. Chromatic aberration etkisiyle Samyang hala kötü görünüyor bu arada. F2'deyken Sony kesinlikle çok daha iyi bir çözünürlüğe sahip kenarlarda ama her ikisinin de lokal kontrastı düşük. F2.8'de her iki lens de toparlanıyor ancak Sony çok daha iyi görünüyor. Samyang'da chromatic aberration hala hissediliyor. F4'te Samyang'ın chromatic aberration'ı bayağı bir azalıyor ama Sony'de yerinde durmuyor tabii. O da keskinleşmeye devam ediyor ve Samyang'dan daha keskin bir görüntü sergiliyor Sony. F5.6'da hemen hemen aynılar. Sony bir kıl önde. F8'de Sony kenar performans konusunda zirveye ulaşıyor. Samyang ile neredeyse aynı görüntüyü üretiyorlar. Samyang'da chromatic aberration etkisi halen hissediliyor ama kesinlikle ciddi bir problem değil bu. Yani Lightroom'da falan düzeltilebilir. F11'de aynı ortada olduğu gibi kenarda da her iki lens artık aynı görüntüye kavuşuyor ve performansları düşmeye başlıyor. F16'da performans düşmeye devam ediyor ama Sony bir miktar daha net. Yani kenarlarda Sony daha iyi bir görüntü sergilerken ortalarda Samyang daha iyi. Şimdi tabii benim aklıma bir de Nikon 50mm 1.8D ile Samyang'ı karşılaştırmak geldi. Bu bildiğiniz üzere 250-300 liralık bir lens şu anda. Samyang'dan 10 kat daha ucuz bir lens. Tabii otofokusu bu makinede yok eğer doğru adaptörü takmazsanız ama otofokusu yapabilen bir lens. Hemen yine Samyang'da Nikon lensi karşılaştıralım. Ortalarda Samyang 1.4'te, Nikon'da 1.8'deyken Nikon'un lokal kontrastı düşük ama çözünürlüğü Samyang'a göre daha iyi ilginç bir şekilde. Samyang 1.7'de, Nikon'da 1.8'deyken Samyang bariz bir şekilde daha yüksek çözünürlüğe ve daha iyi lokal kontrasta sahip. Ve F2'ye geldiğimizde inanılmaz bir şekilde her iki lens de ortada aynı görünüyor. Yani 300 liralık lensle 2600 liralık lensin performansı aynı. F2.8'de Samyang'ın çözünürlüğü bir kıl daha iyi ama genelde görüntü hemen hemen aynı gibi. F4'te Samyang bariz bir şekilde daha keskin hale geliyor ve daha yüksek lokal kontrasta sahip görünüyor. F5.6'da Nikon'un kontrastı düşük olmasına rağmen hemen hemen aynı çözünürlükteler. F8'de Samyang Nikon'a göre bir miktar daha keskin görünüyor. F11'de hemen hemen aynı görüntü var ama Nikon biraz daha yumuşak. F16'da da yine Samyang daha keskin. Ancak kenarlara gelecek olursak Nikon ve Samyang karşılaştırmasında Nikon f1.8'de Samyang'da 1.4'teyken Nikon'un lokal kontrastı birazcık düşük olmasına rağmen inanılmaz bir şekilde hem Sony'den hem de Samyang'dan daha yüksek bir çözünürlüğe sahip. Samyang 1.7'deyken Nikon'da 1.8'deyken Nikon hala Samyang'dan daha iyi çözünürlükte. F2 ve sonrasında da bu şekilde devam ediyor. Yani kenarlarda Nikon lens Samyang'a göre hep daha iyi sonuç veriyor. Evet, bu ilginç bir karşılaştırma oldu. Yani bir adaptör takarak 300 liralık bir lens ve işte 250 liralık, 300 liralık bir adaptörle makineye taktığınızda ortalarda belirli bir yerden sonra artık Samyang'a yetişen bir performans elde ediyorsunuz. 1.8 bir lens tabii bu. Samyang 1.4 bir lens.
Arada bir alan derinliği ve işte background flu'luğunda fark oluyor olacak. Ama inanılmaz bir şekilde kenarlarda Nikon lens çok çok daha iyi bir performans gösteriyor. Şimdi bu Samyang'ın performans kötü olduğu için değil, lensi almayı düşündüğünüz zaman yapmanız gereken bir değerlendirme. Eğer portre çekmeyi düşünüyorsanız genelde kenar performansı sizi çok da etkilemez. Yani çektiğiniz fotoğrafların %80'inde falan orta performansını düşünürsünüz bu tarz lenslerde. Vinyet konusuna geldiğimizde 1.4 lenslerde alışık olduğumuz üzere vinyet görüyorsunuz. Ama f2'deyken bu bayağı bir temizleniyor. f2.8 gibi de vinyet diye bir probleminiz kalmıyor. Lensin chromatic aberration'dan bahsetmiştim. Hem fokusladığınız noktanın ötesi ve berisinin renk değiştirmesi hem kenarlara doğru renk değiştirmesi konusunda biraz problemli bir lens. Ancak yazılımsal olarak düzeltebildiğiniz miktarlarda bir arızası var. O kadar da ekstreme gitmiyor. Lensin ghosting performansı gayet iyi. Direkt güneşe karşı bile fotoğraf çekseniz kontrastta büyük bir düşme yaşamıyorsunuz. Gördüğüm en iyi ghosting performansına sahip lenslerden biri diyebilirim. Lensin bokeh performansı gayet iyi. Arka planda flu'da kalan bütün detaylar birbirlerine krem gibi ulanıveriyorlar. Yalnız çok parlak ışık kaynakları, yansıyan güneş ışığı gibi detaylar biraz sertçe görünüyor ama bu çok normal. Onun dışında portre çekerken özellikle arka planı oldukça yumuşatıyor lens. Şimdi yavaştan bu videoyu kapatırken bir konudan daha bahsetmek istiyorum. 50 mm lens bir portre lens olarak bilinir. 50 mm lensi ben portre çekmek için kullanmayı pek sevmiyorum. Benim çekmeyi sevdiğim portreler genelde biraz bel kadraj ya da göğüs kadraj oluyor ya da hadi deyin ki biraz daha geri gittiniz. Amerikan falan kadrajı biraz seviyorum portre çekmekte. İnsanları görüyorum bazen böyle fotoğraf çekerlerken ellerinde 50 milimetre bir lens böyle kim fotoğrafını çekiyorlarsa dibine kadar giriyorlar işte kadrajı doldurmak için. Ancak 50 milimetre bunun için hiç de uygun olmayan bir lens. 50 milimetre ile işte benim daha çok sevdiğim 135 milimetreyi karşılaştırırsanız özellikle bel kadraj gibi bir fotoğraf çekmeyi düşündüğünüzde 135 mm çok daha uygun bir deformasyon veriyor. 50 mm ile çektiğinizde aynı fotoğrafı insan yüzü benim çirkin bulduğum bir miktarda yuvarlaklaşıyor. İşte kulakları biraz arkaya, burnu biraz öne çıkmaya başlıyor. Aslında dert şu, siz 50 mm ile bel kadrajı yapmak istediğinizde 135 milimetreye göre neredeyse 2,5 kat daha yakında durmanız gerekiyor. 135 ile yaklaşık 3 metre 4 metreden çektiğiniz bir kadrajı 50 milimetre ile işte 1-1,5 metre gibi bir mesafeden çekmeniz gerekiyor ki bir insana o kadar yaklaştığınız zaman elde edeceğiniz perspektif hangi lensi takacak olursanız olun çirkin bir sonuç elde edeceksiniz. Yani burada da bir tüyo vermiş olayım. Bir insan fotoğraflamak istiyorsanız bence bu tabii ki de bu söyleyeceğim şey bir kural falan değil ama benim alışkanlığım. Bir insan fotoğraflayacaksam genelde 2 metreden daha yukarıda 3 metre, 4 metre civarında bir mesafeden fotoğrafını çekerim ben. Portresini çektim insanın özellikle. Şimdi ben 50 milimetreyi de taksam 3-4 metre mesafede durmayı tercih ederim. 135'i de taksam 3-4 metre mesafede durmayı tercih ederim. Tamamen yapmak istediğim kadraja göre lensi seçerim. Yani ben mekanıyla beraber bir fotoğraf çekmek istiyorsam o zaman 50 milimetreyi takarım. Yine 4 metre mesafeden çekerim. 3-4 metre. Daha böyle dediğim gibi bel kadraj yapacaksam 135 milimetreyi takar ve yine 3-4 metre mesafeden çekerim. Olabilecek en güzel ya da benim güzel bulduğum kompresyonu elde edersiniz yüzdeki detaylarda. Size bir tüyo olsun bu. 50 mm odak aralığı yerine 135 mm'yi ya da 85'i neden sevdiğimi de açıkladıktan sonra artık yavaşça bu videoyu kapatalım. Bugün Samyang'ın ilk otofokus lenslerinden olan 50 mm f1.8 FE lensin incelemesini yaptık. Genel olarak 50 mm'yi seviyorsanız tavsiye edebileceğim bir lens ama son karar tabii ki de size ait. Biraz ağırca ve büyükçe bir lens ama bunun karşılığında bir performans olarak, optik performans olarak bir karşılığını elde ediyorsunuz. Videoyu kapatırken lensi incelemem için bana veren
fotoğrafdunyası.com.tr sitesine çok teşekkür ediyorum. Kanala çok büyük destekte bulundular, daha önceki videolarda da söylediğim gibi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen likelayın ve paylaşın. Kanala hala üye olmadıysanız da lütfen üye olun. İlginç videolarla karşınızda olacağım önümüzdeki haftalarda. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalda yaptığım videoların içeriğini ve kalitesini beğeniyor ve daha yukarılara gitmesini istiyorsanız lütfen kanalın Patreon sayfasını ziyaret edip destekte bulunun. Yapacağınız en ufak destek bile kanala çok büyük katkı sağlıyor olacak. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.